Bugün seni geride tutan şey büyük ihtimalle bilgi eksikliği değil. Büyük hedeflere kilitlenme ve vazgeçmeme psikolojisi. Sorun şu, zihnin karar vermek yerine kendini korumayı, ilerlemek yerine oyalanmayı seçebiliyor. Ve bunu çoğu zaman mantıklı cümlelerin arkasına saklıyor. Biraz daha düşüneyim. Doğru zamanı bekleyeyim. Şartlar netleşsin. Böylece günler geçiyor, hedef aynı yerde kalıyor. Bu videoda Fatih Sultan Mehmet üzerinden bir kahramanlık masalı anlatmayacağız. Onu bugünün psikoloji jargonuyla konuşturmayacağız. Tarihsel kayıtlarda görebildiğimiz davranış ve düşünce örüntülerini alacağız, sonra bunları bugünün büyük hedeflere kilitlenme ve vazgeçmeme psikolojisi sorununa tercüme edeceğiz. Çünkü tarihin işe yaradığı yer geçmişi kutsamak değil, insan davranışındaki tekrarları görmektir. Yaklaşık 30. saniyede bilmen gereken şey şu: Fatih Sultan Mehmet bize sihirli bir formül bırakmadı. Ama İstanbul kuşatmasının yıllara yayılan diplomatik, askeri ve lojistik hazırlığı gibi tarihsel bir çekirdek, bugünkü hayat için güçlü bir zihinsel model verebilir. Bu modelin özü, duyguyu inkar etmek değil, hedef, bilgi ve davranış arasındaki bağı yeniden kurmaktır. İkinci Mehmet 1432 ile 1481 iki ayrı saltanat döneminden sonra İstanbul'u 1453'te fetheden, merkezi imparatorluk düzenini güçlendiren, ilim ve sanatı himaye eden Osmanlı hükümdarıdır. Çağdaş ve yakın dönem kaynakları onun atılganlığını, sert mizacını, öğrenmeye merakını ve geniş siyasi hedeflerini vurgular. Bu tarihsel çerçeveyi doğru kurmak önemli. Çünkü bu kanalda kişisel gelişim uğruna tarihi eğip bükmeyeceğiz. Odak tekniği, dopamin, modern kriz yönetimi gibi kavramlar Fatih'in kendi terimleri değildir. Bunlar tarihsel davranış örüntüsünden çıkarılan modern yorumlardır. Gemilerin karadan yürütülmesi tarihidir. Bunun kişisel gelişim sloganına dönüşmesi yorumdur. Birinci tarihsel ders, İstanbul kuşatmasının yıllara yayılan diplomatik, askeri ve lojistik hazırlığı. Buradaki asıl mesele tek bir dramatik an değil, hazırlık mantığıdır. Büyük sonuçların arkasında çoğu zaman görünmeyen tekrar, kaynak dağılımı, bilgi toplama ve zamanlama vardır. Modern insansa sonucu görüp yöntemi atlar. Başarılı bir figürün tek kararını taklit etmek ister. O kararı mümkün kılan yılları, çevreyi ve sistemi görmez. İkinci ders, Rumeli Hisarı, donanma, topçuluk ve kuşatma mühendisliği gibi birbirini tamamlayan araçların birlikte kullanılması. Bu, bugünün dikkat ekonomisinde özellikle önemlidir. Çünkü telefon, bildirim, kısa video, haber akışı ve sürekli karşılaştırma zihni aynı anda onlarca küçük cephede savaşmaya zorluyor. İnsan kendini çok meşgul hissediyor ama stratejik olarak ilerlemiyor. Tarihsel figürlerin avantajı, daha güçlü iradeye sahip olmaları değildi. Çoğu zaman görev, tehlike ve sonuç arasındaki ilişkinin daha çıplak olmasıydı. Bizim görevimiz bu çıplaklığı yapay olarak geri getirmek. Neyin önemli, neyin gürültü olduğunu belirlemek. Üçüncü ders, fetihten sonra eğitim, şehircilik ve merkezi idareyi yeniden kurma çabası. Burada bir zihinsel çerçeve ortaya çıkıyor. İnsan yalnızca istediği şeyle değil, tekrar tekrar yaptığı ve koruduğu şeyle şekillenir. Fatih Sultan Mehmet için tarihsel bağlam başka, bizim gündelik hayatımız başka. Fakat kararların sonuç üretmesi için ortak bir gerçek var. Niyet, davranışa dönüşmediği sürece sadece iç konuşmadır. Şimdi modern probleme dön. Büyük hedeflere kilitlenme ve vazgeçmeme psikolojisi. Bunu yaşarken zihin genellikle 3 hata yapar. Tehdidi olduğundan büyük gösterir, eylemi olduğundan zor gösterir ve küçük ilerlemeyi değersiz gösterir. Sonuçta kişi ya bekler ya da kısa süreli coşkuyla başlar ve sistemi olmadığı için geri düşer. Bu yüzden tarihsel örneği ben de onun gibi olayım diye değil, hangi karar mimarisini kendi hayatıma uyarlayabilirim diye okumak gerekir. Aynı anda 5 cephe açma. Günün birincil hedefini yaz ve ilk derin çalışma bloğunu ona ayır. Bu kuralın gücü basitliğinden gelir. Zihin belirsiz emirlere direnebilir ama sınırı belli davranışlara daha kolay uyar. Fatih Sultan Mehmet örneğinden çıkaracağımız modern ders,
büyük iddiaları küçük uygulanabilir komutlara çevirmektir. Bugün uygulama. Sabah ilk 60-90 dakikayı bildirimlerden arındırıp tek çıktıya bağla. Bunu yaparken sonucu değil, davranışın tekrarını ölç. İlk gün heyecanlı olmak başarı değildir. 5., 10. ve 20. günde de sistemi sürdürebilmek önemlidir. Uyarı. Odak diğer sorumlulukları inkar etmek değildir. Öncelik sırasıdır. Disiplin, kendine karşı savaş açmak değil, enerjini seçilmiş bir yöne düzenli biçimde taşımaktır. Dikkat dağıtıcılara erişimi iradeye değil, fiziksel ve dijital engellere bağlı. Bu kuralın gücü basitliğinden gelir. Zihin belirsiz emirlere direnebilir ama sınırı belli davranışlara daha kolay uyar. Fatih Sultan Mehmet örneğinden çıkaracağımız modern ders, büyük iddiaları küçük uygulanabilir komutlara çevirmektir. Bugün uygulama, telefonu başka odada tut, sosyal medya oturumunu kapat, çalışma alanını sadeleştir. Bunu yaparken sonucu değil, davranışın tekrarını ölç. İlk gün heyecanlı olmak başarı değildir. 5., 10. ve 20. günde de sistemi sürdürebilmek önemlidir. Uyarı. Aşırı izolasyon sürdürülebilir değildir. Sistemi gerçek hayata uyumlu kur. Disiplin, kendine karşı savaş açmak değil, enerjini seçilmiş bir yöne düzenli biçimde taşımaktır. Büyük hedefi günlük küçük kuşatma hatlarına böl. Bu kuralın gücü basitliğinden gelir. Zihin belirsiz emirlere direnebilir ama sınırı belli davranışlara daha kolay uyar. Fatih Sultan Mehmet örneğinden çıkaracağımız modern ders, büyük iddiaları küçük uygulanabilir komutlara çevirmektir. Bugün uygulama. Haftalık 3 kritik çıktı belirle ve her gün bitiş kriteri yaz. Bunu yaparken sonucu değil, davranışın tekrarını ölç. İlk gün heyecanlı olmak başarı değildir. 5., 10. ve 20. günde de sistemi sürdürebilmek önemlidir. Uyarı. Sadece saat saymak yerine somut çıktı ölç. Disiplin kendine karşı savaş açmak değil, enerjini seçilmiş bir yöne düzenli biçimde taşımaktır. Bu 3 protokolü birlikte düşündüğünde ortak bir yapı görürsün. Önce zihinsel sisi azalt, sonra davranış standardını netleştir, ardından tekrar eden bir sistem kur. Tarihsel figürün büyüklüğünü taklit etmeye çalışma. Onun çevresindeki karar şartlarını analiz et. Kendi hayatında aynı ölçekte savaşlar yok. Fakat dikkatini çalan, korkunu büyüten, kararını geciktiren ve seni dış onaya bağlayan mikro kuvvetler var. Onlarla savaşmanın yolu dramatik olmak değil, düzenli olmaktır. Ayrıca her protokol için bir ölçüm koy. Bir hafta sonunda şu 3 soruyu cevapla. Ne kadar sık uyguladım? Hangi tetikleyicide bozuldu? Bir sonraki hafta çevreyi nasıl değiştirebilirim? Bu sorular karakter yargısı üretmez, sistem verisi üretir. Kendine iradesizim demek kolaydır. Hangi saatte, hangi ortamda, hangi tetikleyiciyle dağıldığını görmekse işe yarar. Burada kritik bir ayrım yapalım. Fatih Sultan Mehmet kendi çağının kurumları, inançları, tehditleri ve imkanları içinde hareket etti. Bugünün bireysel hayatına doğrudan kopyalanabilecek bir kişisel gelişim sistemi bırakmadı. Biz, kaynakların desteklediği İstanbul kuşatmasının yıllara yayılan diplomatik, askeri ve lojistik hazırlığı, Rumeli Hisarı, donanma, topçuluk ve kuşatma mühendisliği gibi birbirini tamamlayan araçların birlikte kullanılması ve fetihten sonra eğitim, şehircilik ve merkezi idareyi yeniden kurma çabası gibi unsurlardan ananucu kuruyoruz. Bu ayrım hem tarihsel güvenilirliği korur hem de içeriği daha güçlü yapar. Çünkü uydurma bir söz kısa vadede etkileyici olabilir. Doğrulanabilir bir davranış örüntüsü ise kanalın uzun vadeli otoritesini kurar. Bugün kişisel gelişim içeriklerinin büyük kısmı tek bir duygu üretir. Kısa süreli yükseliş. İzleyici kendini güçlü hisseder, video biter ve çevre aynı kaldığı için davranışta birkaç saat içinde eski haline döner. İmkansızı başarmak. Fatih Sultan Mehmet'in odaklanma sırrı videosunun farkı burada olmalı. İzleyiciye yalnızca yapabilirsin demek yerine hangi davranışı, ne zaman, hangi sınırla ve hangi ölçümle yapacağını vermeliyiz. Tarihsel figür sahnenin kahramanı değil, yöntemi görünür kılan mercek olmalı.
Tarih sana geçmişte yaşaman için değil, bugünkü kör noktalarını görmen için lazımdır. Fatih Sultan Mehmet üzerinden çıkaracağımız tek cümlelik sonuç şu: büyük hedeflere kilitlenme ve vazgeçmeme psikolojisi, ama bunu sloganla değil, düzenli karar ve davranış sistemiyle yap. Algoritma senden bir sonraki videoya geçmeni ister. Dikkat ekonomisi senden sürekli yeni uyarım ister. Fakat hayatını değiştiren şey çoğu zaman yeni bir bilgi değil, daha önce doğru bulduğun bir şeyi sonunda uygulamandır. Bu videoyu kapattığında 3 kuraldan yalnızca birini seç. Takvimine yaz. Çevreni ona göre düzenle. Ve 7 gün boyunca kararını yeniden tartışmadan uygula. Tarihin disiplininin amacı geçmişi dekor olarak kullanmak değil. Fatih'i, Hayyam'ı, İbn Sina'yı, Mevlana'yı veya başka bir ismi modern slogan makinesine çevirmek de değil. Ama onların bıraktığı düşünce, eser ve karar dünyasından bugünün insanına daha sağlam bir zihinsel çerçeve çıkarmak mümkün. Eğer sen de motivasyonun gelip gitmesine göre değil, sistem ve karakter üzerine kurulu bir hayat inşa etmek istiyorsan, tarihin divanında yerini al. Abone ol. Bir sonraki videoda başka bir tarihsel zihniyeti, başka bir modern probleme karşı test edeceğiz. Zihnin senin en güçlü aracın olabilir ama ancak onu sen yönetirsen.